Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün harika, gerçekten mükemmel bir tarifim var. Soslu elmalı pasta yapacağız ama sosunu gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Lezzeti anlatılamaz, o kadar mükemmel. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı şekeri kasemize alalım ve mikserimizin yüksek devrinde kremsi bir dokuya gelinceye dek çırpalım. Yaklaşık 1 dakika yeterli. Bu kıvama getirmemiz gerekiyor. Yani hepsinin homojen bir kıvam alması lazım. Ben size detaylı göstereceğim sevgili arkadaşlar. Yani böyle akışkan, çok güzel krema gibi bir harcımız var. Ve tarifimizin en önemli püf noktası, hazırlamış olduğumuz bu karışımdan 1 su bardağını kenara ayırıyoruz. Pastamız piştikten sonra üzerine dökeceğimiz sos sadece bundan ibaret. Ama ortaya çıkan sonuçla Allah'tan ümit ediyorum, yani gerçekten ben şok oldum lezzetine. İnşallah sizler de çok şaşıracaksınız. Böyle muazzam bir lezzet yok diyorum. 1 su bardağını kenara ayırdık. Kalan harcımıza 4 tane yumurta, 1 paket vanilya ve mikserimizin yine şöyle yüksek devrinde hepsini güzelce yedirelim. Kekimiz için gerekli olan un miktarı 2 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu eleğin içerisine ekledim. Aynı anda hem karıştırdım hem elekten geçirdim ki kabartma tozu eşit bir oranda yayılmış olsun, hem de unumuzu güzelce havalandırmış olalım. Karıştırma işlemini mikserinizin en düşük devrinde yapabilirsiniz ama ben bir tel çırpacakla yaptım. Kek harcını pürüzsüz bir hale getirdim. Görmüş olduğunuz bu kıvama getirmişsek harika bir kek harcımız var demektir. Şöyle size detaylı göstereyim. Oldukça akışkan ve çok pürüzsüz güzel bir harcımız oldu. Kalıp olarak dikdörtgen bir kalıp kullanıyorum. Kenar duvarlarını yağladım. Tabanına da bir yağlı kağıt geçirdim. Hazırlamış olduğumuz bu kek harcımızı içerisine dökelim ve bir spatula yardımıyla elimizden geldiğince eşit bir şekilde olacak şekilde kalıbımızın tabanına yayalım. Böyle ince durduğuna bakmayın. Piştikten sonra böyle güzel kabarıyor ki harika oluyor. Borcamda da yapabilirsiniz. Kelepçeli kalıpta da yapabilirsiniz. Kelepçeli kalıpta birazcık daha kabarık olabilir ama sorun değil. O da nefis olacaktır lezzet olarak. Yani lezzet hep her kalıpta aynıdır. İki tane büyük elma kullanacağız. Daha önce ben soyup hazırlamıştım. Biraz limon suyu sıktım ve streç folyeye sardım ki havayla temasını engellerseniz elmaların kararmasını da engellemiş olursunuz. Hazırlamış olduğum elmaları da verev bir şekilde hamurumuza güzelce yerleştirelim. Benim fikrim, elmalı pasta hem kışın hem yazın pastaların içerisinde en sevilen gibi geliyor bana. Ben çok seviyorum elmalı her şeyi. Özellikle bu pastaya hayran kaldım diyorum. Pastamıza elmalarımızı dizdik. 1 yemek kaşığı kadar kuş üzümü kullanıyorum. Ama lütfen üzümünüzü 1 saat suda bekletin. Yani sıcak suda 1 saat bekletin veya yarım saat. Her türlü üzüm olur, sarı üzüm de olur. Suyunu süzdükten sonra pastanızın üzerine serpin. Yani üzümler biraz yumuşasın. Pastamız bütün güzelliğiyle fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırına yaklaşık 35, en fazla 40 dakika pişmeye gönderelim. ...35 dakikada pişmişti benim kekim. Kürdan testi uygulayabilirsiniz. Fırından çıkarıyorum. Görünümüne bakar mısınız? Yani bu şekilde bile sanki bir mükemmel bir görünümü var. Ve fırından çıkardıktan 1 dakika sonra ayırmış olduğumuz sosumuzu komple üzerine bir fırça yardımıyla bütün çukurlara, açık olan her yere sürelim. Yani boş hiçbir yer bırakmayalım. Yani bu sosun çıkardığı lezzeti size anlatamam. Bunu sürekli söyleyeceğim inşallah. Yok böyle bir lezzet. Gerçekten mükemmel bir şey. Ve elmamızın sosunu da sürdük. Soğumaya bıraktık 2 saat. 2 saat sonra kalıptan çıkardım.
Ama tabii ki sabah yapın, akşama daha güzel oluyor. Hatta ertesi gün, 2 gün, 3 gün sonra böyle nasıl desem lezzeti artarak devam ediyor. Çok güzel görünüyor. Sunum için hazır. Hemen dilimliyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Sosumuz kendini çekiyor. Yani o sosumuz öyle sabit bir hal alıyor ki sunduğunuzda misafirleriniz veya aileniz bunun puding olduğunu sanabilirler. Ama siz bir söyleseniz bunun sosu sadece kendinden ibaret, inanın ki çok şaşıracaklar. Kattığı lezzet benim anlayamadığım kadar güzel oldu. Üzümler karamelize olmuştu üzerinde. Kekimiz zaten mükemmel bir lezzet. Lütfen sevgili arkadaşlar, çok ısrar etmem ama bu tarifi denemenizi çok istiyorum. Yorum kısmına belirtirseniz de çok mutlu olurum. Çünkü maliyeti bu kadar düşük ama bu kadar da yüksek bir lezzet içeren bir keki isterim ki hepinizin sofrasında yer alsın. İnşallah yaptığınızda sizler de aynı sonucu alırsınız. Bir dahaki tarifimde buluşmak ümidiyle diyorum. Hoşça kalın.